Pembe'den sonra Mustafa'nın da diziden ayrılacak olması herkesi şok edecek. Bu konuda çok kritik sinyaller verildi. Akıl hastanesine yatırılan Mustafa'yı neler bekliyor? Sezon finaline kadar en az 2 karakter daha diziye veda edecek. Hangi isimler yolun sonuna geldi? Nursema'nın yeni hamleleri ve dönüşümü hangi bomba olayların başlangıcı olacak? Fatih ve Doğa arasında yeni bir ihanet senaryosu yaşanacak mı? Doğa'yı bir başka kötü sürpriz daha bekliyor olacak. Işıl yeni planlarında başarılı olacak mı? Ve Pembe'yi öldürttüğü nasıl ortaya çıkabilir? Beril'in sırrı nihayet ortaya çıktı. Ayrıca diziye yeni bir karakter dahil oluyor. İlerleyen bölümlerde de sürpriz bir birliktelik bizi bekliyor. Tüm bunlardan ve daha fazlasından kaçırmamanız gerekenlerden bu videomuzda kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Kızılcık Şerbeti'nden Kızılcık Tımarhanesi'ne dönen dizide Pembe'nin ölümüyle yeni bir dönem başladı. Geçtiğimiz bölümde oyunculuk resteli sunan Mustafa, beklediğimiz gibi annesinin ölümünü kaldıramadı ve aklını yitirme noktasına geldi. Bir anda her şey Mustafa'ya boş geldi. Dünyalık iş konularının konuşulması, taziyeye gelenlerin helva yiyip çay içip gülüp muhabbet etmesi, herkesin hızlıca normal hayata adapte olmaya başlaması gibi durumlar Mustafa'nın yapısına aykırı geldi. Durumlar böyle olunca sinir krizleri geçirip akıl hastanesine yatırıldı. Bu dakikadan sonra Mustafa'nın kendine gelmesi çok zor. Hatta yeni bir değişiklik olmazsa Mustafa karakterine sezon finaline kadar veda edeceğiz. Aslında bunu sinyali 2 bölüm önce verilmişti. Önceki videomuzda da bahsetmiştik. Mustafa, annem olmazsa ben yaşayamam diyerek net bir mesaj vermişti. Kısacası Pembe'den sonra önümüzdeki süreçte Mustafa'ya da acı bir şekilde veda edilmesi bekleniyor. Böylece bir başrol vedası daha gerçekleşmiş olacak. Mustafa'nın nasıl veda edeceği konusunda ise şimdilik 2 ihtimal var. Ya akıl hastanesinde iyice delirip canına kıyar ya da Pembe'nin ölümünü Işıl'ın planladığını öğrenirse hastaneden kaçıp önce Işıl'ı sonra da kendisini öldürebilir veya içeri girer. Yani Mustafa'nın hikayesi Pembe'nin ölümüyle kırılma noktasına ulaştı. Diziden ayrılacak olan bir diğer karakter ise Işıl. Şimdi gelelim bomba sürprizleri ve diğer gelişmelere. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Pembe'nin ölüm planını yapan Işıl'ın sonu çok çarpıcı olacak. Pembe'nin ahını alan Abdullah ve Işıl'a artık gün yüzü yok. Mustafa hariç herkes Abdullah'a karşı normal davranmaya başladı. Pembe'nin ölümüyle üstünden yük kalkan Işıl ise işleri daha da hızlandırıp bir an önce Apo ile evlenmek için yeni planlarını uygulamaya başladı. Üzerinde baskı hisseden Abdullah ise daha Pembe'nin 40'ı bile çıkmadan evlilik yüzüğünü aldı. Fakat işler Işıl'ın planladığı gibi gitmeyecek ki zaten gitmemesi gerek. Pembe'nin nasıl öldüğünün ve Işıl tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması gerek. Aksi halde senaryo akla mantığa uymaz. Peki bu durum nasıl ortaya çıkabilir? Pembe ile ilgili herhangi bir otopsi yapılmadı. Ani ölümünün şüpheli olduğu ortaya çıkmadı ve üstü kapatıldı. Işıl bu konuda rahat ancak işbirliği yaptığı adamla konuşurken bir şekilde birine yakalanabilir. Üstelik adama vaat ettiği parayı ve hayatı henüz sunmadı. Muhtemelen Işıl bu konuda patlayacak. Gerçek yüzü ve tüm foyası ortaya çıktıktan sonra ise Işıl karakterini çok acı bir son bekliyor olacak. Bir bakıma Işıl'ı hırslı tavırları kendi sonunu hazırlayacak. Sonrasında ise ilerleyen bölümlerde hatta 4. sezonda sürpriz bir birliktelik izleyebiliriz. Teorimize göre bu birlikteliğin başrollerinde Asude ve Abdullah olabilir. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi gelelim Doğa ve Fatih ile Nursema'nın beklenmedik senaryosuna. Nursema adeta ilk bölümlerdeki haline döndü. Sebebi ise muhtemelen annesinin kaybından sonra evde meydanı boş bırakmamak. Çünkü Nursema'nın tavırlarından şunu anlıyoruz. Firaz'la evlenip yeni bir yuva kurmuş olsa bile Ünal'ların evinde hakimiyet kurmak istiyor. İlk dakikadan herkesi tersleyip sert davranarak ipleri eline almak istiyor. Daha düne kadar Doğa ile kankaydı. Yani Pembe'nin otoriter rolünü üstlenmek istiyor ancak Pembe'den daha beter oldu. Ancak bu durum Firaz'la arasını bozacaktır. Çünkü Firaz, Nursema'nın naif ve duygusal tarafına aşık olmuşken onun manipülatif ve otoriter birine dönüşmesi ilişkiyi zedeleyebilir. Kısacası Nursema bu dönüşümüyle kendi evliliğini bitirme yoluna girer. Diğer yandan ilginç bir şekilde normalde hiç kıskanç biri olmayan Doğa bir anda kıskançlık krizlerine girdi. Umarız bu durumun sebebi Fatih'in yine ihanet senaryosuna bağlanmaz. Fatih'in Defne ile ilişki yaşaması, Metehar'ın Defne'ye, Defne'nin de Fatih'e kafayı takması gibi senaryolar fazlasıyla gereksiz olur. Normalde kendine güvenen ve çok kıskanç bir kadın olmayan Doğa, Fatih'in geçmiş ihanetinden dolayı hassas davranmaya başladı. Fakat şimdilik Fatih'in ihanet etmesi beklenmiyor. Ancak yine de Fatih'e güvenmiyoruz. Diğer yandan Doğa'yı kötü bir sürpriz daha bekliyor. Bu kötü sürprizin Doğan'ın kaza yapması gibi bir olay olması bekleniyor. Şimdi gelelim Beril'in sırrına ve diziye katılacak olan yeni karaktere. Önceki videolarımızda Beril ile ilgili teorilerimizden bahsetmiştik.
Bu nedenle onları tekrardan ele almıyoruz. Son gelişmelere göre ise durum şöyle. Beril'in hastalığı yalan değil gerçek. Beynindeki tümörden dolayı gerçeklik algısı bozularak böyle bir hayal dünyasında yaşıyor olabilir. Geçmişte yaşadığı travmalar ve acı olaylardan dolayı kendince bir hayal dünyası oluşturmuş. Hayali biriyle konuşuyor. Kendi kendini kuruntular yapıp senaryolar çiziyor. Beyin kanseri evrelerinde bu tarz durumlar normal kabul ediliyor. Hatırlarsanız geçmiş bölümlerde Ömer de yaşadığı hastalıktan dolayı olmadık şeyler görüp agresifleşip farklı bir karaktere dönüşmüştü. Hatta hayali bir şekilde ölen ikiziyle bile konuşuyordu. Beril'in durumu da buna benzer olabilir. Fakat işin sonucunda sezon finaline Beril karakteri damga vuracak. Ve Kıvılcım da Ömer'i pek iç açıcı olaylar beklemiyor. Bu arada Mary'nin Beril'in tuhaf bakışlarını fark etmesi önemli bir detay oldu. Mary'nin Beril'in tuhaflığını fark etmesi bu sırrın açığa çıkmasında kilit rol oynayabilir. Son olarak diziye tecrübeli oyuncu Devrim Naz katılıyor. Bir tiyatrocuyu canlandıracak olan Devrim Naz diziye farklı ve çok sürpriz bir yenilik getirecek. Sizler de diziyle ve senaryolarla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak ve kaçırmamak için abone olduktan sonra bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.